Değerli arkadaşlar, sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel güne artık heyecanla devam ettiğimiz şu önemli güne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umuyorum ki her şey iyidir, her şey yolundadır. Şunu hemen çıkartalım buradan. Ütüsünü tamamladık ve bunu artık alalım. Yakayı şu an hala konuşmuyorum. Yaka konusunu hala konuşmuyorum. Yakayı en sona bırakıyorum. Şöyle aldığımız iki parça. Şöyle görebilirsiniz. İç, dış. İç ve dış. Şimdi biz bunu hiç yorulmadan, hiç yorulmayalım. Ne siz yorulun ne ben yorulayım. Bunu hemen alalım. Şunun yüz yüze bir yerleştirmesini yapalım. Şöyle. Yüz yüze yerleştirdiğimiz parçaların arkadaşlar dikişlerin dikişe geleceğine dikkat edelim. Şu noktalar çok önemli. Buraları tamamlayalım hemen hızlıca. Şöyle dikişler dikişe gelecek şekilde tamamlamayı yapıyorum. Esnetmemeye çalışıyorum. Şöyle burayı tamamladım. Hemen şöyle dikişleri tekrardan kontrol ediyorum. Devam. Bakın çok kolay. Umuyorum ki böyle ciddi üreticiler çıkar aramızdan da şu bedenleri, mesela şu yaptığımız ürünü kendine renk belirler. Der ki ben 8 renkte çalışıyorum veya 5 renkte çalışıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu işler bildiğiniz ciddi bir sektör yani. Diyelim ki elimizde yaptığımız bu ürün, bu kırık beyaz. Ama bunun diyelim ki 5 renk belirlediniz. Beyaz, işte kırmızı, zümrüt yeşili, saks mavi, mavi, mor, lila, mürdüm derken bu renklerin hepsini diyelim ki aynı seriyi orada çalıştınız. Ve bu çalışmanın aynısını gittiniz 38-40 olarak bunu çalıştınız benim yaptığım gibi. Hemen ardından gittiniz 42 mankende çalıştınız aynı kalıbı. Bu defa aynı seriyi, aynı renkleri bu defa diyorsunuz ki 42'de. Ama çeşit çok fazla oluyor ve siz aslında tek oluyorsunuz. Bu sektördeki en iyi üretici oluyorsunuz. Ancak bu süreç kolay değil. İşte seri üretime girdiğiniz zaman, siz sadece bunun pazarını büyüttüğünüz zaman inanın bana o kadar çok müşteri gelecek ki size. İşte adam gelecek sizden 10 tane bundan isteyecek, 20 tane o birinden isteyecek, 30 tane o birinden isteyecek. Bir bakacaksınız ki 100 siparişler geliyor. Ancak başlangıçlar hep sakindir. Sonradan büyür ve gelişir bunlar. Dediğim gibi renk sisteminde çalışacaksınız. Sizi bilecekler ki evet efendim filan kişide bu renkler mevcuttur. Şu bedenin çeşitleri mevcuttur. Standart M yakalar mevcuttur. Tesettürlerin çeşitleri mevcuttur. Bunları böyle devam edip bu şekilde serileyebilir ve işimizi çok büyütebiliriz. Ancak bu tek kişilik bir iş değildir. Bilginiz olsun. Seri üreten en az 3 kişi. 3 kişi ve üstü diyelim. Seri olarak üretime başlayabilirsiniz. Sabır isteyen bir süreç. Evet, şöyle sona doğru geldim. Şu sonları da kapatıyorum. Bakın şöyle son bölümler, biritin olduğu yer 0'a 0 kapatıyorum hepsini. Burada böyle aynı şekilde devam ediyorum. Altları rahat bir sistem. Daha rahat. Öteki sezonlarda görmediğimiz çalışma mantıkları, farklı yöntemler, yani teknikler değişiyor. Bunu buraya kadar tamamladık. Evet, ne kaldı? Yaka. Şu yaka bölümünü kapatmayın arkadaşlar. Yaka bölümü açık kalacak. Şurası açık kalacak. Burası dikilmeyecek. En sona bırakıyorum. Şişme olmasın diye. Şu aradaki boşluklara da birer tane atıyorum ki kumaşlar esnemesin birbirinden. Şu aralara bir tane, birer tane şöyle kapatıyorum yani. Şu baş, şu son, o dikişlerin arası. Bir tane de buraya koydum. Şuraya bakıyorum. Evet, burada da bir tane eklemişiz ortaya. Şuna bakıyorum, gerek yok. Tamam. Tamam, galiba bitişe doğru gidiyoruz. Evet değerli arkadaşlar, heyecanla devam ediyorum. Şurayı hemen buradan başlayacağım. Bakın, yaklaşın yanıma. Baleni diktiğim bölge, alttan başlayacağım şimdi. Komple çerçeveleyeceğim bunu. Çok kolay. Şöyle sıfırdan dikkat ediyorum. Şu dikişim var. Dikişin dibinden dikiyorum ki balen gözükmesin. Şu şekilde devam ediyorum. Ve 1 santim kalacak kadar yerde durdum. Yukarıya doğru yol alıyorum. Esnetmeyin sakın burayı. Verev çapraz olduğu için kumaş esner. Çekmeyin sakın. Çekerseniz bir bakarsanız ki kulak vermiş ve sizi rahatsız eder. O yüzden hiç gerek yok. Esnetme yok. Hatta elimizi böyle toplayalım. Şöyle toplayalım. Bakın, yedirerek yapıyorum. Esneme hiç olmasın diye. Devam ediyorum. Çok kolay, rahat. Böyle devam ettim. Burayı da şu şekilde tamamlıyorum. Bakın, geleceğim, çıkacağım. Bu kadar. Bu.
Burayı dikmiyorum. Bakın şurası dikilmiyor. Böyle kalsın şimdilik. Şuraya da şunu hemen böyle başladım. Ya, sakın ha çekmeyin. Sakın böyle elinize çekmeyin kumaşı. Verevde çekilmez. Bozarsınız. Çekme yok. Bırakın makine istediği gibi yesin onu. Şöyle devam. Hatta şöyle elimle fazladan veriyorum ki hiç o verevde başıma iş açmasın. Tamamdır bu. Böyle. Geldim. Tamamladım. Bu kadar güzeliz. Bu kadar rahat. Hemen gelin şöyle bir görelim. Çıma düşünen arkadaşlarımız olur. Çıma dediğimiz yani şuraya içten çıma düşünen arkadaşlarımız olur. Eğer böyle giderseniz komple kapatırsanız şu anda bu bizi yorar. Zorlar diyeyim ben yani. Yorar. Ancak eğer ki çıma isterseniz değerli arkadaşlarım burayı kapatmayın. Şurayı kapatmayacaksınız. Çıma isterseniz. Hatta sizden değerli değil. Şöyle patlattım. Şöyle. Şunu gördük. Burayı kapatmadan buraya çıma yapabiliriz. Çıma nedir? İşte burada dikişin yani o göğüste dönen yerlerin temiz durmasını ve bize kolaylık sağlaması için bir yol. Şunu da hemen şöyle şurayı tekrardan geri açtım ki burada bir şey göstereyim size devam etmeden. Şurayı açtım. Evet. Şu arkadaşlar şu bölge böyle balenlere doğru yatırılması çıma. Şu şekilde çımalanacak ki burada dikiş biraz daha keskin dursun. Ne demek istiyorum? Şöyle yaklaşın bana. Şu şekilde buradan başlayabilir. Bakın şöyle başlayabilir ve burayı çımalayabiliriz. Bu şekilde devam edecek. Yani şurası, şu bölge balenlere doğru yatacak ve dikilecek. Bunu buradan da yaparsınız. Yüzünden de yapabilirsiniz. İç tarafından, yüzünden görerek de yapabilirsiniz. Size kalmış. İkisi de iş görecektir. İsterseniz tersinden, isterseniz yüzünden yapabilirsiniz. Ancak şu anda tersi bana daha kolay geliyor. Yani bu şekilde dikmek bana daha kolay geldiği için şu alt tarafı böyle yatırıyorum. Balenlere doğru ve şuradan hemen şunu alıp bakın böyle yüzüne doğru aldım. Devam edeceğim. Bakın hiç zor değil. Şu şekilde alt taraftaki dikişi balenlere doğru yatırıyorum ve tamam. Buradan sonra da hepsi aynen bu şekilde dikilip devam edilecek. Nereye kadar? Sona kadar. Gidebildiğimiz kadar diyeyim ben ona. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Böyle devam edebildiğim kadar. Makineye rahat gittiği yere kadar yani diyelim. Sona kadar gidebildik. Bakın sona kadar rahat gidebildik. Böyle devam. Hemen o birine de devam edelim buradan çıkmadan. Şöyle. Hemen karşı tarafa da devam ettim. Tamam. Ne oldu? Şöyle bir görelim. Aslında burada aldığımız şey şu. Bakın içeriden çımalı. Bunu da bu şekilde aldık. Ama burayı hemen kapatalım ki yolumuza devam edelim. Bu çımalı olmuş halde bakın bunu böyle esnetmedim. Böyle açmadım. Çımayı bozmuyorum. Bakın çımayı bozmuyorum. Ona göre hareket ediyorum. Ve çıma böyle katlanmış haldeyken buradan düz tulumlama dikişimi devam ettiriyorum. Böyle detaylar. Önemli detaylar. Böyle ufak ufak aldım. Bu ne oldu? Burası kapanmış oldu. Gayet güzel. O bir taraf için de aynı şey. Aynı işlem. Hemen şurayı da şöyle aldım. Bakın çımayı açmıyorum. Burayı kapatacağım diye çımayı açmıyorum. Böyle bunu kapatıyorum bu şekilde. Hemen bunu da devam ediyorum. Buraya kadar aldık. Parmağımı böyle içeriye taktım köşeye kadar. Bakın parmağımı köşeye taktım. Aldım. Çevirdim. Burada. Tamam. Ne oldu? Rahat. Boğazın bölümünü yani. Şöyle bir gerdim. Bir göreceğim. Sonuç nasıl olacak? Şöyle elimle bir düzeltiyorum. Özellikle şu burun kırılma bölgeleri eğer ütüde açılmayan yerler varsa şurayı açalım elimizde içeriden. İçeriden bakın elimle müdahale ediyorum. İç taraftan elimle müdahale ettim. Ve globa düzgün oturtturdum. Böyle aldım. Hiç kımıldatmadan elimden de kaydırmıyorum. Buraya da bir iğne attım. Tamamladım. Bilinçli. Yani bu bazı çok da gerekli değil ama bilinçli olalım. Gerekli derken şahsen gerekli bu. Şöyle elimle de bakın burada şöyle kırılma var mesela. Elimi hemen içine yerleştiriyorum. O açılmayan dikiş bölümünü elimle açıyorum. Globun üstüne yerleştirdim. Bakın hemen kendisi zaten düzeldi. Hemen buraya da bir iğne üstten tedbir. Özellikle de ben eğer bunun kalıbını satacaksam
özel bir çalışma olması gerekiyor. Çünkü paket çok önemli. Paket demek görsel demek. Görsel çok önemli olduğu için de müşteriye bakın alacağınız kalıp bu. Böyle güzel sonuç olur. Eğer güzel çalışırsanız kalıbımız bu. Ben de hemen şöyle bunu ayarladım. Tamam. Buraya oturacak. Bakın tam böyle. Aslında çok güzel sonuca hazırlanıyoruz şu anda biz. Blobların duruşu bakın şu güzelliğe. Şimdi istersek hiçbir şey yapmadan şu çıma yaptığımız bölgeleri, şu bölgeleri şöyle ayarlayalım. Şöyle ayarlayalım. Evet buraya kadar şunu aldık. Neredeyse hazır. Şu üst iğneleri çıkarttım. Bir bağlayalım. Bir görelim. Ne yaptık? Ne elde ettik? Bağlama nasıl olacak? Bir de kapağımız var. Değerli arkadaşlar, kapakta bir yere isterseniz şöyle zigzaklayabilirsiniz. Şöyle bu burada duruyor. Bunu bağlayacağız şimdi. Şu kaç ise şöyle. Ne olur ne olmaz. Şu boyunun 3 katı. 1 2 3. Gelelim. Şunu bir görelim. 3 katı yeterli oluyor yani onu bağlamak için. Şöyle bir görmek istiyorum artık. Sonucu merak ediyorum. Şuna bağlayalım. Sonuç nasıl olacak? Şöyle yanınızda hemen bir başlamak istiyorum buna. Şimdiden gösterdi kendini. Şu anda gösterdi kendini. Sadece şöyle bir dursun. Şöyle. Arka tarafta da arkadaşlarım daha esnememiş, hazırlanmamış. Az sonra göreceğiz ne sonuç aldığımızı. Şunu da şöyle tutalım. Diyelim ki biz bunu gördük. Diyelim ki evet bu dikildikten sonra sırt açılıyor. Bir mesafe var. Boşluk oluşuyor. Niye dikiş payları falan gittiği zaman. Şu kalıbımız var ya. Her şey şunun sonunda bitiyor. Bu hangi kalıp? Şu kalıp. Anladık ki biz bunu böyle yaptığımız zaman evet 38'e 0 oluyor. Ama içimizde bir şüphe kalırsa dersek ya biz bunu şöyle 1 santim daha uzatalım. Şöyle 1 santim daha uzatalım. Burası biraz daha kapanır ve istediğimiz yere ulaşır. Yani ne oluyor? Kendi kalıbımızın kontrolü kendi ellerimizde. Nasıl istersek öyle. Arka bağlama mantığı arkadaşlarım hiç yorulmayın. Arkayı bağlamanın mantığı ipin böyle bir tarafını şu şekilde ayarlıyorum. Ve ilk ilikten geçiriyorum. Ondan sonra buradan bakın ilk ilikten geçirdim. Şöyle gördük. Şuradan tuttum ve hepsini o çıkan iliğin içine tekrardan geçiriyorum. Bu şekilde aldım. Şimdi ise şöyle karşılıklı bağlıyoruz ve bitiriyoruz. Bu şekilde rahat rahat bağlayabiliriz. Sonuncuyu da bakın bağlama şekli rahat. Sonuncuyu geldim. Hemen şu alttan şöyle tutuyorum. Sadece bir düğüm atmam ve kurdele mantığında bırakmam yeterlidir. Bu. Şimdi ise sevgili arkadaşlarım bakın. Aldığımız beden galiba şu anda göründü. Şimdi bu kulakların sebebini size anlattım. Orada kalıbımızı eğer telalamış olsaydık bu kulakları almazdık. Şimdi ise ben şu iğneleri de çıkartmak istiyorum. Yakayı hiç çıkartmadım. Yaka olduğu yerde sabit. Bundan sonra şöyle elimle bir bakalım fazlalık var mı? Aşağıya böyle gerilsin. Potluk hiç olmasın. Bu şu anda hazır. Neye? Son ütüye. Yakayı daha çalışacağız. Yakayı daha çalışmadık. Şimdi ise ürünümün ilk önce şu kulakları bir almaya çalışalım. Kulaklar yok oldu. Titiz davranıyorum. Böyle. Ve jilet gibi bir manzara ve sonuç. Bu şu anda bizim kalıbımızın aslında doğru olduğunu gösteriyor. Evet, sorunsuz bir kalıp. İstersek şöyle yukarıya doğru çıkartabiliriz bunu. Ancak bu yukarıya doğru uzatıldığı zaman burada şöyle dikkat edin böyle kırılıyor. Bazen eğer uzun gelirse hanımefendinin göğsü biraz kısaysa yani boyun mesafesi böyle bakın yanında bu şekilde kırılıyor. Bu olmasın diye belki biz bu muhafazayı yaparız. Hemen alternatif empati kuruyorum. Ya bu biraz gergin olsun. Kendimce düşünüyorum bunu. Bu biraz gergin olsun diyorum. Biraz kısa olsun yani. Çok böyle 2 santim uzun olacağına 1 santim kısa olsun. Germeyi yapsın yukarıya doğru. Yakaya bağlandığı anda süper sonucu alalım. Alkıcı hak ediyor. Evet. Buraya kadar aldık. Süper sonuç. Bunu şu anda görelim. Şimdi sevgili arkadaşlar bu burada dursun. Yapmamız gereken işlem şöyle bir yaklaşın bana. Belli ki bunun burada bir yakası var. Bir boğazı var. Bir şeridi var. Bu boğazı da sevgili arkadaşlarım
Şimdi ben bu bedenime bir yaka hazırlayacağım. Bu kalıbımı da o bir kalıplara ekleyeceğim. Bu yakayı da çok güzel yapalım. Çok güzel yapalım. Böyle jilet gibi otursun ya. Böyle farklı olsun yani. Şöyle adımıza yakışır bir çalışma yapalım. Gelelim sevgili arkadaşlarım. Şurada bir parçamız var. Herhangi bir köşesinden bir kumaşı değerlendirelim. Herhangi bir köşesi kastım şu. Yakalar arkadaşlar direkt daire şeklinde sıkıntı çıkartıyor. Şurayı bir izleyin. Bu şekilde bakın şu şekilde değil. Böyle değil. Yaka böyle olursa kasma yapıyor. Bizim istediğimiz biraz yayık bir yaka. Nerede karar verelim buna? Manken üzerinde. Yani şurayı şöyle açtık ya. Tamam. O zaman biz şöyle bir parça alalım. Şöyle komple geniş bir parça alalım. Şöyle geniş bir parça alalım. Bu şekilde bakın. Bunu manken üzerinde görelim. Değerlendirmesini orada yapalım. Yani diyorum ki efendim nasıl oturtacaksak yani böyle oturtacağız diyelim. Bunu böyle sırta kadar oturtturduk. Şöyle bakın bunu buraya ortaya tam ortaya getirdim. Fazla verdim. Bu da sırtın. Yakanın yani ensenin. Bu ense bölümünü de sevgili arkadaşlarım biz bunu buradan şöyle bir iğneleyelim. Bakın. Şöyle bir iğneleyelim. Bu da şöyle tam ortaya da kaçırmamaya çalışalım. Bu buraya oturdu. Kırılma oluyor ya. Daha çok işimize gelecek. Bakın bu kırılsın. Çok güzel. Gayet iyi. İstediğimiz tam olarak efendim bu. Kırıl. Şurayı kıralım. Devam edelim arkaya. Ne kadar güzel ve rahat. Nasıl güzel ve rahat. Geldik şu enseye de kırılan şu kalıba teşekkür ettim. Şuraya da şunu aldım. Daha önceki sezonlarda görmediğimiz belli başlı farklı teknikler. Geldim şunu da şuradan şunu aldım. Şunun ikisini de beraber iğneledim. Tamam. Tamam. Tam olarak teşekkür ediyorum. Burası. Sevgili arkadaşlar ben de diyorum ki burada kırılan şu parçayı bozmayacağım. Şöyle bunun sadece üstünü tıraşlayacağım. Üstünü tıraşlama mantığı da şu. Ense ortasında şurada burası tam orta. Ortanın biraz solundan alıyorum. Pay verelim ki üst üste bindirelim veya çıt çıt yapalım. Enseyi de kapatacak kaliteli bir sistemde çalışalım. Bunu da buraya yerleştirdim. Bizim ihtiyacımız olan şey şurada şu anda şu kalıbımın şurayı bir bakın. Şurayı görün. Şurayı görün. Şöyle şunu da çıkarttım ben. Bakın şurada şuraya çıkarttım. Tam da aslında istediğim şey bu. Şöyle takip etsin sistemi. Bu böyle gelecek. Yani şu orta sevgili arkadaşlarım ortadan da şöyle aldık biz bunu. Bakın şöyle tıraşlıyorum. Yolum açıyorum. Bunu aldım. Geri yerine yerleştirdim. Bakın geri yerine yerleştirdim. İhtiyacımız olan işlem şimdi burayı ne kadar genişlikte olacağı. Bakın ne kadar genişlikte olacağı ve şu kırılan parçayı da hiç bozmuyorum. Bakın şurayı hiç bozmuyorum. Şöyle düz, çok kalın olmayacak şekilde ince, kibar, zarif böyle burayı aldık. Ne oldu efendim? Ne kadar kolay çıktı. Şöyle görün. Ne kadar kolay çıktı. Ben de diyorum ki şimdi burayı bir de yakaya göre keselim. Tamam. Tamam. Mutlu olduk. Rahat. Huzur oldu yani. Evet. Bizi niye gelsin ki kalıp çıkarma? Daha neler var. Yani daha o kadar çok rahat teknikler var ki. Biz o yüzden seviye seviye, etap hepsini sizler uzmanlaşana kadar, hepsini sizler bunları çok rahat çalışana kadar detaylar var. Ufak teknikler var. Yani biz bunu çalışırken sadece aldık çalıştık değil. Nasıl geliştireceğiz? Hatalar nerede var? Nerede neyi keşfedeceğiz? Bunların hepsini yaparak ilerliyoruz. Ve şu anda sizlerin aldığı şey şöyle bir düşünün. Anlatılmaz yaşanır. Şu anda sizin burada yaşadıklarınızı dışarıya anlatsanız inanın sizin kadar anlamazlar. Çünkü bunu yaşayan, güzellikleri yaşayan sizlersiniz. Rahat, evet gerçekten burası bedel verilmiş bir yer. Burası özel olarak hazırlanmış bir proje, bir sistem. Evet insanlar verilecek bu bilgi ve bilgi verildikçe çoğalacak. Biz buna inandık ve iman ettik. Bilgiyi paylaştıkça güzelleşir. Lokma da öyledir.
Bilgi de öyledir. Muhabbet de öyledir. Hepsi bizde inşallah samimiyet olarak devam edecek. Şimdi ben bunu aldım arkadaşlarım. Burayı da hiç kalıbın şekli bozulmasın diye ısıyla şöyle bir şekillendireceğim. Bakın hiç yakayı kalıbını çıkarttım anında. Şöyle bakıldığı zaman zaten biraz farklı duruyor. Şöyle görün. Şöyle görün. Şurayı ısıtalım. Evet. Şöyle gördük. Süper bir şey. Gerçekten süper bir şey. Şimdi bu benim kalıbım. Kaybedilmemesi gereken önemli bir parça. Kalıbın şekli, bakın yakanın şekli değişik. Öncelikle biz bunu koruma altına alalım. Nasıl alacağız? Esnetmeyeceğim. Isıyı az önce bilerek vurdum ki çekme olayı kalksın ortadan. Ben şimdi bunu şöyle yatırdım. Şöyle yerleştirdim. Bakın bozmamaya çalışıyorum. Öncelikle benim şu parçanın kalıbını almaya ihtiyacım var. Niye? Ben bunu ekleyeceğim çünkü bu yaka şu anda bu kalıbımın bir parçası oldu. Şöyle bunu da yerleştiriyorum. Şimdi böyle değerli çalışmaların maddiyatları yüksektir. Kimse sizin gibi çalışmayacaktır. Niye? Benim şu anda yaptığımı kimse sizin gibi yapamaz. Veya benim şu anda yaptığımı çok zordur. Detay bilmek lazım, yol bilmek lazım. Böyle insanların da kalıplarını zaten bütün firmalar peşinde koşar. Pekala benim şu yaptığım kalıbı dış giyimde yapamaz mıyız? Ben şu anda burada var ya o kadar çok değiştirebilirim ki sizler de şu anda onu yaparsanız. Böyle bir sürü bluzlar var. Şifondan çalışıyorlar, ipekten çalışıyorlar, asetattan çalışıyorlar. Yani bir sürü sistemleri var bunun. Basma kumaşlardan çalışıyorlar. Altı kemerli yapıyorlar. Ama onun kalıpları biraz daha farklı tabii ki. Bu gelinlik bedenine uygun. O birileri biraz daha rahat böyle dökümlü, salaş bir sürü şey var. Uyanalım, yürüyelim, büyüyelim beraberce. Gelelim şimdi şu bölüme. Benim şu kalıbı almaya ihtiyacım var. Ancak böyle illa buraya oturtmanıza gerek yok. Bu kalıp olduğu için benim şu kadar bir parçaya ihtiyacım var. Şöyle. Hemen gidelim. Şu kalıbın şeklini bir çıkartalım. Alıyorum. Bizlere bunu nasip eden Allah'a teşekkür ediyorum. Şurayı da bakın şurada bombe oldu. Elhamdülillah nasip oluyor. Nice güzellikler şu anda önümüzde. Bu kadar da kolaylaştı. Buradan da vermiyorum. Bakın buradan vermiyorum dikiş payı çünkü bu ön orta. Dikiş payı burada yok. Ama şu üstte var. Bunu bu şekilde buraya bıraktım. Şu sondan da şöyle üst üste bindireceğiz. Ama sanırsam bu biraz daha büyümesi gerekiyordu. Üst üste çıtlanacağı için büyümesi gerekiyordu ama onu maalesef ki keşke biraz daha büyütseydim. Şu an pişman oldum ancak tamam. Bu şekilde yaklaşın yanıma. Bu kalıbı aldım ben. Şimdi bu esneme yapmasın şu dönme olaylarında diye hemen şurada bir normal bedenlik teladan şerit çıkartacağım. Sizlerle beraber bakın çok kolay. Çok kolay. Hemen şurada bir şerit çıkarttım. Yarım santim, bir santim fark etmez. Yeter ki esnemeyi engellesin. Şöyle bir görelim burayı. Şöyle sadece çerçeveyi yapın. Sadece şu çerçeveyi yapın. Bunu aldık. Yaka kalıbımız süper. Anlatılmaz yaşanır. O kadar ki güzel. Şöyle şu fazlaları alıyorum. Tıraşlıyorum yani. Evet. Şurayı da bir görelim. Arkadan. Şurayı bir tıraşlayacağım. Hemen bunun yanına şöyle hemen yazısını da yazalım. Yakalı bedendi bu. YB. Tamam. YB. Hatta 38 40 diyelim. Tamamdır. Bu bizim mükemmel yaka kalıbımız. Görelim bakalım şu güzelliği. Şöyle böyle geliyor. Buraya oturuyor, dönüyor. Tamam. Oldu. Oldu. Gayet de güzel oldu. Evet şöyle süper bir sonuç aldık. Bu da buraya bir bakalım ne yapacağız. Şimdi gelin arkadaşlar. Evet. Şu şekilde
bunu istiyorum yani. Bakın şu an bunu istiyorum. Bakayım şuradan kumaşım yetiyor. Tamam. Bu şekilde bunu almak istiyorum hemen. Yakayı da görmek istiyoruz çünkü. Tamam. Şimdi bunu keselim. Keselim bunu. Hemen dikiş payları da zaten bunun içinde vardı. Bakın hiç fazladan da almıyorum çünkü zaten yeteri kadar genişlik var. Çok da geniş olmasını istemiyorum. Şimdi aldım bunu ben. Şöyle kalıbımı hemen yerine bırakıyorum. Bu bunun kalıbı. Yakasının kalıbı. Ve o bir kalıbın da elimde benim şu anda. Şimdi ne yapalım sevgili arkadaşlarımız? Burada şu yakamız böyle gelecek. Önce bir teyit edelim. Önce bir teyit edelim beraberce. Şöyle bu buraya gelecek. Şu şekilde. Enseden korkuyordum ama gereksiz korkmuşum. Burada da bayağı bir pay vermiş. Bayağı bir pay vermiş ama şurayı gördük mü? Düz dikiş değil. Burada bir düzenlemeye ihtiyacımız olacak şimdi. Şöyle bakın yaka böyle oturuyor. Böyle oturuyorsa şöyle bir enseyi görün. Şöyle bir enseyi görün. Toparladım iyice. Bu böyle oturacak. Öyleyse bir düzenleme işlemi yapacağız. Bu bölgenin şöyle yukarıya bu da otursun. Şu bölgenin noktası sevgili arkadaşlar kaldırıyorum. Bakıyorum. Evet. Bu beden şu anda buna göre kalıbı da kendisi de bir güncellemeye ihtiyacı var. Ne demek istiyorum? Kalıbımızın şu noktası bakın kalıbımızın şu noktası ya bu yükselecek ya bununla oynanacak. Bakın ya bu yükselecek ya bununla oynanacak. Ben istersem bu kalıbı buna göre güncellerim. Ancak dersek ki yok efendim öyle olmasın. Yakanın kendisi güncellensin. Bu yüksek kalsın dersek. Bakın bunlar hepsi mantık. Öyle dersek bizler şu anda bunun bakın şöyle. Bunun şu çalışmasını alıyoruz. Şunu da şöyle aldık. Tamam. Bu artık kımıldamasın. Şimdi biz artık bedenimizi çıkartabiliriz buradan. Şu alt bölgelerden birkaç tane tedbir iğnesi yani kaymayı engellemek için birkaç tane tedbir iğnesi 3 yeterli. Yani kaymasın sadece yerlerinden. Bu kadar yeterli. Bunu açarken de arkadaşlarım bakın açtım hemen. Çektim. Şuradan şunu kesin. Bunu çekin şöyle. Tamam bu kadar. Şu yakanın hangisinde düzeltmeyi yapacağız? Şöyle yaklaşın yanıma. Şurada büyük bir pay varmış. Fazla kalmış. Bunu da şöyle bir burada hemen burada yerinde restore etmek istiyorum. Şurada. Kalıbımı da buna göre düzelteceğim. Tamam. Orayı da restore ettikten sonra değil mi? Kolay değil süreç. Ancak imkansız da değil. Yani kolay değil ama imkansız da değil. Her şey yapılabilir. Bakalım tadilat ihtiyacı var mı? Şimdi görünecek işte. Varsa var. Bazen de olmuyor. Gerek duymuyoruz. Şöyle bir görelim. İçeriden baktığımız zaman bize bir mesaj veriyor. Evet. Bu arada fark olmuş olsaydı ben fark göremedim. Dikiş payı yani şu mesafe var ya dikiş mesafesi. Bu buraya uygunmuş. Demek ki bunu kesme ihtiyacı yokmuş. Şu ortaya bakın. Şu orta kavis bölümü. Evet bu buraya tam uyuyor. Şu anda bu buraya tam uyuyor. Demek ki bizim şu anda bununla oynamamıza gerek yok. Pekala şu an ne yapacağız? Biz arkadaşlar ek olarak çalıştığımız için bu yakayı şöyle diyebiliriz. Bakın şöyle diyebiliriz. Şuradan bir örnek vermek istiyorum. Şu parça şuradan yakasıyla beraber çıkarmış bu kalıp. Bakın. Şu kalıbı şuraya iğneleyelim. Çok önemli. Dikişsiz de olabilirmiş o yaka. Tek parça çıkarmış. Şöyle yaklaşın yanıma. Şu parça buraya yerleştirilir. Bakın. Düz. Dikkat edelim. Şöyle hatta bu masanın çizgisinden gideceğim. Kayma riski hiç olmasın. Şu düz hattı görüyorsunuz. Bunu da buraya oturtturduğum zaman bu buraya oturduğu zaman sevgili arkadaşlarım şöyle. Bu da demek oluyor ki yahu bu yaka ile beden tek parça kalıp halinde çıkar. Ancak burada daha rahat olur. Olur yani. İmkansız değil. Ne olmuş oldu? Tek parça kalıp mantığı buraya oturdu. Bu şekilde çalışılırsa, kesilirse tek parça olarak bu yakayla uğraşmaz alan kişi. Hediyem olsun. Böyle bu kadar kolay bir sistem. Şöyle bunu şimdi alalım. Bu yakayı arkadaşlar her yerine
her yerini kapatabiliriz. Bakın her yerini kapatabiliriz. Bunu böyle yüzünü çevireceğiz ikisine. Ondan sonra alacağız. Ondan sonra burayı belki de beraber çımalayacağız. Ama bu beraber çımalama olayı işte biz burada tulumlama belki bizi zorlar. Kocaman olduğu için parça belki dönmeme olayı var. Biz bunu hiç uğraşmayalım. Direktmen şöyle gelin. Yaklaşın yanıma. İğneleri çıkartalım. Şunun her birini ayıralım. Şunun ortasına bakın. Şunun ortasına bir iğne yardımıyla şunu sabitleyelim. Bu da bunun ortasına şu şekilde devam. Karşılıklı temiz dikiş yapılacak. Şöyle şunu devam ettiriyorum. Farklı birçok takma yöntemi var. Birçok takma yöntemi var. Kendinizi eğer sizin de teknikleriniz varsa asla düşünmeyin. Daha kolay tekniği uygulayın. Ben şu anda detaylı görelim. Sistemler nasıl yürüyor onları da gördükten sonra artık kolay. Şöyle devam edeceğim. Ondan sonra böyle devam edecek burası. Aynen böyle. Burayı da. Şurayı sevgili arkadaşlarım. Şimdi ben burayı böyle tutup ben hiç yorulmadan alt tarafı bir kapatacağım. Üst tarafı sonradan çaresine bakacağız. Burası da dönüş bölgesi olduğu için dikkat edin esnemesin. Şöyle. Tamam. Çekmeyin bunu sakın. Çekerseniz bozulacak. Bayarslan'la öğreniyorum. Halter yaka büstiyer dikiyorum. En kolay malzeme buluyorum. Hiç uğraşmadan hiç yorulmuyorum. Bayarslan moda market yanımda. Her şey tek adreste kapımda. Artık her şey yolunda. İçim rahat. Bayarslan.com benimle her an. Şu sonları da kapatabilirsiniz. Ben bir tarafı bir kapatayım. Kapattım. Tamam. Şöyle. Bu alt tarafı bilerek böyle yapıyorum. Temizliği almak istiyorum aslında. Ama normalde çıma da çekilebiliyor ya. Hiç önemli değil. Farklı dediğim gibi farklı yöntemleri var. Umuyorum ki ileride böyle bir beden karşımıza çıkarsa orada da aynı çalışmayı yapabiliriz. Farklı tekniklerle gösterebiliriz. Şimdi gelelim şurayı ne yaptık? Bir sonucu görmek istiyorum ben. Şu dönüş bölgelerine her şeyden önce şurayı bir kırpmak istiyorum. Temizlemek istiyorum. Rahatsız eden şu dönüş bölgelerine. Şu dönüş yerlerine bir de ufak ufak birkaç tane çıt atmak istiyorum ki rahat dönsün. Şu ortaya da özellikle şu noktalara. Evet. Rahat rahat dönüşlerini alsın diye böyle bir devam ettik. Şimdi değerli arkadaşlar çevirelim. Hiç uzatmayalım. Burayı temiz almak istediğim için az önceki mücadelem. Yoksa aksi halde üst tarafı hocam çatalım sonra böyle çevirelim kemer gibi takalım mümkün. Mümkün. Hiç sorun değil. Olabilirdi. Şöyle. Biliyorsun omzumdan ince bir çizgi belimde oturmuş gibi. Bayarslan'la öğreniyorum. Halter yaka büstiyer dikiyorum. Hey. İlk provada omuz düştü biraz. Söküp yeniden diktim usulca. Sabır dedi kulağımda kalmış. Şerit metre gezdi kumaşımda. Tebeşir tozu elimde kaldı. Kalıpta minik bir düzeltme. Ayna karşısı gülüşle doldu. Bu da oldu dedim nihayette. Bayarslan'la öğreniyorum. Halter yaka büstiyer dikiyorum. Her dikişte biraz büyüyorum. Ekrandan bana güç veriyorsun. Omzumdan ince bir çizgi. Şu dönüşler nasıl oldu? Nasıl oturacak? Tane tane ilerleyeceğim. Hataya yer yok. Şöyle bir görmek istiyorum burayı. Şu bölgeyi yani özellikle. Tamam. Göreceğim sonra üstü kapatacağım. Önce göreceğiz sonra üstü kapatacağız. Şöyle. Tüm malzemelerim elimde şimdi. İster bilgi ister Şöyle yüz gülümseten malzeme sonuç. etmez. Gerçekten yüz gülümseten sonuç. Şöyle bakalım. Lan moda market yanımda. Her şey tek adreste kapımda. Artık her şey yolunda. İçim rahat. Bayarslan.com benimle her an. Dediğim gibi bununla bu tek parça olarak çıkabiliyor. Daha rahat, daha iyi bir sistemde gidebilirsiniz. Öyleyse ben şimdi burayı aldım. Anladım ki her şey yolunda. Paça telası. Hemen burada bir müdahale ettirmek istiyorum. Paça telası ile
Şöyle bir görelim burayı. Sevgili arkadaşlar, ben hiçbir şekilde dikiş görünmesini istemediğim için böyle yapıyorum. Normalde dediğim gibi farklı teknikler var makinede. Şu anda ben sadece bunu yaparak ilerlemek istiyorum. Şöyle şu dışarıdan çok geniş yapma. Evet, çok geniş yapmayalım. İnce tutalım burayı. Batıyorum. Peçetelası.com artık malzemeler kapımda. Hazır son. Dikiş kutum dolu, içim çok tok. Tek tıkla hayat kolay. İşim çok. Ben şu anda bakın bunu biraz soğutalım hatta. Metre metre kumaş seçtim. Renk renk ipleri eşleştirdim. Makasa fermuara baktım. Hepsi aynı sepete attım. Peçetelası.com artık malzemeler kapımda. Hazır son. Terzi ruhum coştu. Elim çok tek. Bir şey yapmadan biraz bu beni yoracaktır. Bakın bu süreçte biraz beni yoracaktır. Ancak gidişatta teknik olarak öğrenmemiz gereken çok önemli noktalar. Demek ki bu da yapılabiliyormuş. Demek ki bu da yapılabiliyormuş mantığı oluşsun. Önce gelelim şu sondan. Değerli arkadaşlarım bakın son bölgeden minik bir kıvırma yapalım. Buradan başlayabilirsiniz. Şöyle. Bayarslan'la öğreniyorum. Büstiyerimi dikiyorum. Kalıplarımı da alıyorum. Doğru adreste duruyorum. Bayarslan.com artık benim adresim. Hem bilgi hem malzeme hepsi elimde şimdi. Satenim, telam, globlarım hazır. İster öğren ister al. Tek noktada hepsi bir. Beden büstiyer ölçülerim hazır, beritlerim önümde serili. Tüm isteklerim tek listede, bir tıkla geliyor yanıma hepsi. Bayarslan.com artık benim adresim. Hem bilgi hem malzeme hepsi elimde şimdi. Satenim, telam, globlarım hazır. İster öğren ister al. Tek noktada hepsi bir. Artıları da var, eksileri de var. Eksisi biraz zaman harcıyor, artısı tertemiz duruyor. Bakın ne buradan ne oradan ya bu nasıl olmuş, nasıl dikilmiş, her yeri çevrili. Evet. İşte böyle de olabiliyor. Bu kadar ki demek ki ince noktalar var. Ha diyebilirsiniz ya orada bir dikiş olsun bir şey olmaz. Başım gözüm üstüne. Ya tabii ki bir şey olmaz. Dikebilirsiniz. Ellerinize sağlık şimdiden. Evet. Şimdi ben bunu hazırladım. Üst taraf komple bitti. Hemen şu alt tarafı dişlere dış parçası dişe gelecek şekilde bunu şöyle buraya yerleştiriyorum. Şöyle alttan şu şekilde devam ediyor. Masanın üstü iplik dolu. Makinem hazır kalbimde. Aynaya baktım dedim olur. Bu kez dikeceğim kendime. YouTube açık sesler tanıdık. Selam kızlar diye başlıyor. Bayarslan anlatırken sakin kafamdaki korku kaçıyor. Bayarslan'la öğreniyorum. Halter yaka büstiyer dikiyorum. Her dikişte biraz büyüyorum. Ekrandan bana güç veriyorsun. Omzumdan ince bir çizgi. Belimde oturmuş gibi. Bayarslan'la öğreniyorum. Halter yaka büstiyer dikiyorum. Hey. İlk provada omuz düştü biraz. Söküp yeniden diktim usulca. Sabır dedi kulağımda kalmış. Şerit metre gezdik kumaşımda. Tebeşir tozu elimde kaldı. Kalıpta minik bir düzeltme. Ayna karşısı gülüşle doldu. Bu da oldu dedim nihayette. Bayarslan'la öğreniyorum. Halter yaka büstiyer dikiyorum. Her dikişte biraz büyüyorum. Ekrandan bana güç veriyorsun. Omzumdan ince bir çizgi. Belimde oturmuş gibi. Bayarslan'la öğreniyorum. Halter yaka büstiyer dikiyorum. Şimdi oldu. Hazır. Değerli arkadaşlar beğendiyseniz biri, beğenmeyenler iki yazsınlar. Beğenenler biri yazsın, beğenmeyenler iki yazsınlar. Buraya kadar arkadaşlar bu kalıbın kendisi, ürünün kendisi burada bitmiş hali. Son olarak ütüsünü yapacağım ve artık bu kenarda işlemi bekleyecek. Artık bunun üzerine hangi tasarımı yaparsanız yapın
Bu artık hazırdır. Çok da güzel ve çok da düzgün. Şöyle. Yakası olduğu için aşağıya doğru rahat rahat geriyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aşağıya doğru rahat rahat gerebiliyorum. Özellikle şu kulak olmasın diye şu bölgeleri tamamladım. Evet. Galiba istediğimizi aldık. Şöyle bir burada çevireceğim hemen. Şöyle gururla sunuyorum. Evet, şu güzel bedenimiz. Bayarslan.com benim adresim. Hem bilgi hem malzeme elimde şimdi. Satenim selam, globlarım yanımda. Hazır biritlerim bile burada. İstersen bilgi, istersen malzeme, hepsi tek nokta. Bunu da buraya kadar tamamladık. Bakalım bir sonraki beden tesettürde nasıl değişiklikler yapacağız? Ben de bilmiyorum. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepsi tek noktada, tek kalpte. Bayarslan.com artık benim adresim. Her şey dikişimle birlikte. Beden seçtim, ölçtüm hızlı, tela kestim, dikiş hazır. Masam küçük, hayalim büyük, ekrandan uzanır gibi bir el.